Validem sizi çok merak ettik. Şükürler olsun ki döndünüz. Evet. Veba şehrin her yanı sardı. Edirne'ye kadar yayıldığını işitince sizin için endişelendik. Allah'tan döndünüz validem. Sizi çok özledim. En çok da ben özledim validem. Nihayet buradasınız. Neden Edirne'de kaldınız? Aslında bunu hepimiz merak ediyoruz. Hünkârımıza da sordum. Fakat bir cevap alamadım. Bunları konuşmanın bir manası yok. Artık geldim, buradayım. Bundan sonra ayrılmayacağız. Mirşim'e hiçbir şey yemedin. Pek aç değilim. Müsaadenizle daireme gitmek istiyorum. Evvela yemeğini bitir, daha sonra gidersin. Validem. Daha sonra dedim. Hünkârım, aldığımız bütün tedbirlere rağmen salgın devam ediyor. Can kaybımız nedir? Maalesef bu illet yüzünden vefat edenlerin sayısı 5000'i geçti hünkârım. Her gün 100 ila 150 kişi vefat etmekte. Yatağa düşenler de bir hayli fazla hünkârım. Hızlı hareket etmeliyiz Ebu Suud Efendi. Allah'ın izniyle bu salgının önüne geçmeliyiz. Hünkârım, bugün Venedik elçisini kabul etmek istiyorum müsaadenizle. Malumunuz hayli zamandır bekletiyorum. Görüş bakalım ne teklif edecekler. Hünkârım, Kaptanı Derya Hızır Hayrettin Paşa geldiler. Kendisini limanda karşıladım. Huzura kabul için beklerler. Al içeri. Hünkârım. Hoş geldin Kapıdan Paşa. Hoş bulduk hünkârım. Evvela Ayaz Paşa'nın ani vefatından mütevellit hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Lütfi Paşam, sizi de tebrik ederim. Hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah. Manisa'dan ne haberler getirdin Kapıdan Paşa? Şehzade Hazretleri siz Yüce Padişahımıza selam ve hürmetlerini iletmemi buyurdular. Aleykümselam. Tersane ile alakalı emirlerinizi kendilerine söyledim. Ancak hayret içinde kaldılar. Zira şehzademiz daha evvel size malumat vermişler. Ne malumat? Seferdeyken vaziyeti izah eden bir mektup yollamışlar. Ancak ne hikmetse ulaşmamış. Bir nüshası elimde. Bizzat şehzademizin lalası tarafından mühimme defterine yazılmış. Ben kendisiyle de görüştüm zaten. Nasıl olur bu Malkaçoğlu? Nasıl olur da şehzademden gelen mektup bana ulaştırılmaz? Hünkârım, bir malumatım yok. Seferde bana ulaklık eden herkes sorgu sual edilsin. Bu mektubun başına ne geldiyse bilmek istiyorum. Emredersiniz. Sen devam et paşa. Nereden icap etmiş bu donanma sevdası? Hünkârım. Gel. Şehzadem. Hızır Hayrettin Paşa payitahta ulaşmıştır. Bir hafta 10 güne kalmaz kendisinden haber alırız. Sesinde endişe var Taşlıcalı. Anlaşılan kötü bir haber bekliyorsun. Allah yazıysa bulsun şehzadem. Ancak görünen köy kılavuz istemez. Şehzadem, kadırgaları inşa ettirmek bir yana, bir de o kadırgaları binip denize açıldınız. Hünkârımız buna sessiz kalmayacaktır. Bir gün tahta çıkmak nasip olursa o güne hazır olmalıyım Taşlıcalı.
Zira babam gibi, ecdadım gibi cihan titreten bir padişah olmak isterim. Bunu da sarayda oturarak yapamam. Şehzademizin kendilerine ait bir donanma kurma niyetleri yok. Devlet-i Aliye'nin emniyeti ve menfaatleri için ihtiyaç duymuşlar sadece. Ne menfaatiymiş bu? Malumunuz Akdeniz'in doğusunda bazı can sıkıcı meseleler var. Biz 3 cephede savaştayken bu meseleler bir hayli çoğalmış. Şehzademiz tersanenin ihyasıyla hem buradaki korsan faaliyetlerinin önüne geçmek hem de kafirin Hint ve Acem devletleriyle irtibatını kesmek istemişler. Aslına bakarsanız hayli isabetli bir karar hünkârım. Genç yaşta bunu düşünmüş olmaları takdire şayan. Allah şehzademize uzun ömürler versin. Belli ki yüce hünkârımıza layık bir şehzade olarak yetişmekteler. Maşallah. Hakkı haliniz var Paşa Hazretleri. Şehzademizin yaşı malumunuz hünkârım. Usulen bazı hatalar olacaktır elbette. Ancak zamanla tecrübe kazanıp her daim siz yüce padişahımıza gurur vereceklerdir. Anlatacak başka bir şey var mı Kapıdan Paşa? Hünkârım bir husus daha var. Zira şehzademiz bizzat benim söylememi buyurdular. Nicedir reislerimin de peşinde olduğu portakal bir korsan var. Vasco da Gama'nın oğlu. Reaya'ya zulmedip ticaret gemilerimizi yağmalıyordu. En son Kırmızade Hasan Efendi adlı bir şeyhin oğlunu kaçırıp karşılığında yüklüce fidye istemiş. Bunun benim şehzademle alakası nedir? Hünkârım, şehzademiz tersaneden gelen bir kadırga ile denize açılmışlar. İstenen fidyeyi bizzat kendileri teslim etmek suretiyle korsanı gemisinde yakalamışlar. Sen ne dersin paşa? Bu ne cüret? Böyle bir şeye nasıl müsaade edersin? Ben oraya vardığım zaman şehzademiz çoktan yola çıkmışlardı hünkârım. Şehzademiz afiyettedir inşallah. Şükürler olsun afiyetteler Ebu Suud Efendi. Korsanın canını bizzat alıp Hasan Efendi'ye oğlunu teslim etmişler. Şeyh Hasan Efendi çok muhterem bir zattır. Herhalde şehzademiz kendisine hürmeten... Bir değil, iki değil. Şehzademin maksadı nedir? Bu ne cüret? Bir şehzade nasıl denize açılır? Nasıl olur da kendi canını böyle tehlikeye atar? Hayrola Sümbül? Şimdi de siyasi meselelere mi merak saldın? Ya sabır ya Rahim. Benim işlerim sana mı düştü? Çekil önümden çekil ifrit. Sürüden ayrılma. Ayrılma ki kurtlar kapmasın seni. Oy, senden hala kurt mu olur? İşittiğime göre benim yokluğumda Şah Sultan'la dertleşiyormuşsun. Hatta istivaca mani olması için yardım bile istemişsin. Öyle mi? Kendisi geldi. Hünkârımız istemiş. Ben de o yüzden... Ben sana benden başka hiç kimseye güvenmeyeceksin demedim mi? Benim ve kardeşlerinin canını almak için yemin etmiş o zalimlere nasıl itibar edersin? Nasıl yanlarında durursun? Denize düşen yılana sarılmış. Al. Senden evliliği düşünmeni istedim. Ama sen aklına bile geçirmedin öyle mi?
Düşünmesi bile huzurumu kaçırmaya kafi. Rüstem'le evlenmeyeceğim. Onu sevmiyorum. Asla da sevmeyeceğim. Siz bana bir söz verdiniz. Kalbim kimin için atıyorsa onunla evlendirecektiniz beni. Mihrimah, sen neden anlamıyorsun? Hislerin karşılıklı değil. Malkoçoğlu'nun gönlünde sen yoksun. Yanılıyorsunuz validem. O sadece... Mazide olup bitenler kalbini yaralamış. Aynı şeyleri yaşamak istemiyor. İnanmak istediğin şey bu olabilir ancak... ikimiz de hakikatin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sen bir sultansın. Nasıl gururunu düşünemezsin? Validem... Bugün yarın bir karar verilecek Mihrimah. Rüstem Paşa'yla evleneceksin. Hünkârımız benim rızam olmadan böyle bir karar vermeyeceğini söylemiş. Şah Sultan'ın laflarına itibar edip... bir kez daha hataya düşme Mihrimah. Ben hünkârımızla konuştum. Baban da benim gibi düşünüyor. Ama Şah Sultan... Onun tek derdi bu istivaca mani olmak. Neden biliyor musun? Çünkü Rüstem Paşa bana ve kardeşlerine sadık bir nefer. Seninle evlenip güçlenmesini istemiyor. Peki siz ne istiyorsunuz validem? Bu izdivaçtan ne umuyorsunuz? Umduğum tek şey senin saadetin Mihrimah. Zinhar. Aklına başka şeyler gelmesin. Bu izdivaç hayırlara vesile olacak. Bilhassa kardeşlerin için. O halde bana saadetimden bahsetmeyin. Zira bu siyasi bir karar, öyle değil mi? Gözünü aç Mihrimah, artık çocuk değilsin. Lütfü Paşa Vezir-i Azam oldu. Anlayacağın Şah Sultan Divanı ele geçirdi. İlk fırsatta benden kurtulacak. Sonra kardeşlerinden. İstediğin bu mu? Elbette hayır. Ama buna mani olmak için Rüstem Paşa ile evlenmem şart değil. Validen olarak ben böyle münasip görüyorum. Hepimiz için en hayırlısı bu. İstesen de istemesen de Rüstem Paşa ile evleneceksin. Sultanım siz... Seni görmeye gelmiştim. Ne oldu sana? Neyin var böyle? Ben iyiyim, yok bir şey. Siz niçin gelmiştiniz? Seni merak ettim. İyi ki de gelmişim. Şu haline bak. Benim güzel yeğenimin canını sıkmışlar belki. Mihrimah. Korkma. Sen istemediğin müddetçe bu evlilik olmaz. Keşke sizin kadar emin olabilseydim. Validen yüzünden çekiniyorsun değil mi? Kafasına koyduğu her şeyi yapar diye korkuyorsun. Doğrusunu söylemek gerekirse korkmakta haklısın. Elinden geleni yapacaktır. Ama üzülme. Ben yanındayım. Neden? Bu nasıl bir sual? Sen benim yeğenimsin. Üzülmeni istemem. Öyleyse niçin validemi evlatlarından ayırmak istiyorsunuz? Validene olan sevgini anlıyorum elbette. Lakin asıl olan hanedandır Mihrimah. Sen Sultan Süleyman'ın kızısın. Yani benim kanımdansın. Kulağına neler fısıldanıyor bilmiyorum. Ama o zehirli sözlerin kalbinde yer etmesine müsaade etme. Sen de kardeşlerin de benim canımdan bir parçasınız.
Zinhar kötülüğünüzü istemem. Söyle. Sultanım, Hızır Hayrettin Paşa geldi. Arzda hünkârımızın huzurundaydılar. Sultanım, Şehzade Mustafa tersane ihya etmekle kalsa iyi. Denize de açılmış. Azılı bir korsanı bizzat kendisi yakalamış dediler. Emin misin bundan? Vallahi kendi kulaklarımla işittim. Gerçi Mercan Ağa denen o iblis çıktı karşıma. Kafasının arkasında gözü var mübarek. Her yerde karşıma çıkıyor. Sümbül abi bırak şimdi onu. Hünkârımız ne dediler? Öyle hiddetlendiler ki vallahi yer yerinden oynadı. Lakin paşalarımız şehzadeye destek çıktılar. Divan onların tabii. İstedikleri gibi hüküm sürüyorlar. Buna bir çözüm bulmak lazım Sümbül Ağa. Hürrem Sultanımızın Edirne'den yazdığı birkaç mektupta kayıp. Mercan Ağa'ya sual ettin mi? Haberi yok. Anlaşılan ortalıkta bir böcek dolanıyor. Şehzademizin mektubunun kaybolması mühim. Arkasında her kim varsa şehzademize düşmanlık beslediği aşikar. Paşa Hazretleri. Venedik elçisi Tommaso Contarini geldiler paşam. Lütfü Paşa Hazretleri, Venedik Doju adına sizi tebrik ediyorum. Bu yüce makama tayin edilmeniz bizim için büyük talih. Kabul buyurursanız size Dojum'dan getirdiğim hediyeleri takdim etmek isterim. Hala. Eksik olmayın Signor Tommaso. Tebrik faslı bittiyse mevzuya girin. Zira fazla vaktim yok. Vezir-i Azam Hazretleri, istemeden sürüklenmiş olduğumuz savaşlar sebebiyle üzgünüz. Mazide olduğu gibi aramızda yeniden bir sulh ve ticaret anlaşması arzu ediyoruz. İşittin mi Vali Bey? Sulh istiyorlar. Haçlı donanmasına dahil olurken neredeydi aklınız? O çok güvendikleri donanmaları Preveze'nin sularına gömülünce uyandı gafiller. Ancak ne fayda? Venedik Cumhuriyeti sulh için icap eden her türlü fedakarlığa hazırdır. Buna savaş tazminatı da dahil. Çok cömertsiniz. Maşallah. Signor Contarini, şimdi beni iyi dinleyin. Müzakere için küçük birkaç şartımız olacak. Evvela hazinenizdeki bütün altınları getireceksin. İlaveten Roma'nın anahtarını da isteriz. Belki o vakit müzakere başlar. Küçük bir ihtimal. Paşa Hazretleri. Çekilebilirsin. Vali Bey. Bırakın gelsin. Yüce Sultan'ın müsahibi olarak sizi evimde ağırlamak isterim. Tavsiyeleriniz bizim için çok mühim. Lütfedip gelirseniz bizi çok mesut edersiniz. Hayrola ne istiyor?
Kendileri beni evinde ağırlamak istiyormuş paşam. Anlaşılan hünkârımıza iletmemi istedikleri bazı hususlar var. Madem öyle git. Öğrenelim bakalım neymiş dertleri. Hoş geldiniz sultanım. Nasipte sizi yeniden payitahta görmek varmış. Tebrik ediyorum paşam. Vezir-i Azam tayin edilmişsiniz. Veba ile herkese ölüm ve keder getirirken size cömert davranmış. Hünkârımız lütfedip takdir buyurdular. Rabbimin izniyle ben de bu mühim vazifeye layık olmaya çalışacağım inşallah. Mühim olduğu kadar da tehlikeli bir vazife. Lütfi Paşa, İbrahim Paşa'nın başına gelenler malum. Ayaz Paşa deseniz yine öyle. İnşallah sizin de akıbetiniz onlara benzemez paşa. Kaderimizde ne yazıldıysa o sultanım. Şah Sultanımıza da hürmetlerimi iletin. Doğrusu size söylediklerime rağmen hala nasıl yüz yüze bakıyorsunuz hayret. İnsan makam ve mevki için her şey katlanıyor demek. Paşa. Allahümme sabrin. Müsaade edin ağrılarınızı dindireyim şehzadem. Bu kadar kafi hatun. Sultanım. Hünkârımızdan bir haber var mı? Henüz değil sultanım. Hızır Hayrettin Paşa ancak varmıştır zaten. Uykular haram oldu yine. Şehzademize mani olmalıydın Taşlıcalı. Bu olanlara asla müsaade etmemeliydin. Şehzademizin emirlerine karşı gelemem sultanım. Mişimah'ın gönlü olmadığı doğru değil Süleyman. Sadece ani olduğu için şaşırmış. Haklı da. Nihayetinde mühim bir karar bu. Acelesi yok, hayırlısı. Öyle tabii. Senin neyin var Süleyman? Geldiğimden beri yüzün hiç gülmüyor. Seninle bir alakası yok Hürrem. Şehzade Mustafa'ya mı canın sıkıldı? Sen nereden biliyorsun? Herkes onu konuşuyor Süleyman. Aslan şehzademiz azılı bir korsanı dize getirmiş. Doğrusu büyük cesaret. Bir cihan devletinin şehzadesi böyle davranamaz Hürrem. Mustafa hanedanımızın istikbalidir. Nasıl olur da canını böyle tehlikeye atar? Ya başına bir hal gelse de nice olurdu halimiz. Allah mesih etsin. Lakin hanedanın tek istikbali Şehzade Mustafa değil. Unutma ki 4 aslanın daha var Süleyman.
Öyle elbet. Hem boşuna üzüyorsun kendini. Şehzade Mustafa gördüğün gibi akıllı, kuvvetli, yiğit bir şehzade. Her şeye rağmen doğru bildiğini yapmaktan geri durmuyor. Daha şimdiden herkesin gönlünde taht kurdu. Yeniçeriler, Şehzade Mustafa diyor. Başka bir şey demiyor. Hünkârımıza mektup yazdın mı? Neden ihmal ediyorsun aslanım? Mevzu bahis olan senin. Telaş etmeyin validem. Kapıdan Paşa icap eden malumatı hünkârımıza iletecektir. Hızır Hayrettin Paşa'ya itimadım tam. Yine de babanla arana kimseyi sokmamalısın. Hala anlamadınız mı validem? Babamla aramızda dağlar denizler var artık. Uçurumlar var. Her geçen gün uzaklaşıyor benden. Böyle düşünmenin Hürrem'den başka kimseye faydası yok. Onun istediği de bu. 1'e 1000 katıp seni babandan koparmaya çalışıyor. Lakin başaramayacak. Hünkârımızın gönlünde yatan aslan sensin. Birden bir ışık süzülmüş içeri. Tahtı aydınlatmış. Üstünde bir bebek görmüş. Benmişim o. Belki de o aslan ben değilimdir validem. Hünkârımızın bugün canı hayli sıkıldı. Biraz olsun sakinleştirmeyi başardık. Ama şehzademizin de teamüllere uyması icap ederdi. Haklısınız. Sizin vezir-i azam olarak bazı telkinlerde bulunmanızda fayda görüyorum. Elimden geleni yaparım elbet. Şehzademin böylesine manasız bir hata yapması olacak iş değil. Birileri mahsus hataya mı sürüklüyor yoksa? Tetkik ederim. Ancak zannetmem. Zira Taşlıcalı Yahya her daim birlikte. Kendisini mutlaka ikaz ediyordur. Lafını dinletemiyor belli ki. Mahidevran'ın da Mustafa'ya yol göstermesi lazım. Belli ki onun da vaziyeti aynı. Böyle hatalar her daim olmuştur sultanım. Her şehzade kendisini hünkârımıza ispat etmek ister. Bundan başka bir maksat olduğunu zannetmem. Öyledir mutlaka. Ancak bu kendisi için tehlike arz ediyor. Dikkatli olması lazım. Fazla cevval olması, her daim dillerde konuşulması göze batar. Hakkı haliniz var. Hatice Sultan nasıllar? Dairesindedir paşa. Kendisine sual et. Ne de olsa zevcen öyle değil mi? Müsaadenizle sultanım. Paşam. Sultanımız ayak diremese bari. Bir de bu mesele yüzünden hünkârımızın canı sıkılmaz. Yemeyip içmeyip vaziyeti hünkârımıza anlatırsanız olacağı bu. Beni kardeşime karşı mahcup ettiniz. Hatice Sultanımız yüzünden başımızın ağrıdığı kafi. Usul, erkan neyse o. Usulü erkanı sizden öğrenecek değilim paşa. Zinhar bir daha işlerime karışmayın. Allah'ım sabri. Gel. Sultanım, Hüsrev Paşa geldiler. Gelsin. Bağışlayın. Rahatsız ediyorum sizi. Ne rahatsızlığı. Geçin şöyle.
Hünkârımızın emri malumunuz. Münasip bir vakitte gelip sizi almam icap ediyor. Ancak işittiğime göre hiçbir hazırlık yapılmamış. Bu saraydan ayrılmak istemiyorum çünkü. Anlıyorum sultanım. Lakin endişe etmeyin. Aynı çatı altında olmamız mevcut münasebetimizin değişeceği manasına gelmez. Bu mümkün değil zaten Hüsrev Paşa. Hazırlığınız bitince bana haber verirseniz gelip alırım sizi. Hayırlı geceler sultanım. Sultanım. Eğer bu sarayda mesut olduğunuzu bilsem, emin olun kalmanız için elimden ne geliyorsa yapardım. Ancak mesut değilsiniz. Tebdili mekanda ferahlık var derler. Belki de buradan çıkmanız kalmanızdan daha hayırlıdır. Ağalar! Hünkârım. Ben de bir arzunuz var mı diye sormaya gelmiştim. Derhal Şehzadem Mustafa'ya haber yollayın. 2 hafta sonra Bursa'daki av köşkünde olacağım. Benimle orada buluşsun. Emredersiniz hünkârım. Şehzadem, sultanım. Hayırdır Taşlıcalı? Nedir bu halin? Payitahttan haber geldi. Ayaz Paşa vefat etmiş. Emin misin bundan? Evet sultanım. Hünkârımız merhumun yerine Lütfi Paşa'yı tayin etmişler. Nasıl ölmüş peki, bir malumatın var mı? Vebaya yakalanmış şehzadem. Merasim dahi düzenlenmeden kireçle defnedilmiş. Allah taksiratını affetsin. Zira Ayas Paşa'nın günahı çok. Hürrem Sultan'la birlik olup onca masumun kanına girdiler. En başta da merhum İbrahim Paşa'nın. Layığını bulacak hepsi. İbrahim Paşa'yı bir mezarı çok gördüler. Nihayet kendileri de aynı akıbete uğramaya başladı. Derhal Lütfi Paşa'ya bir mektup yazıp tebrik etmek lazım gelir. Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda talihimiz güldü. Hürrem sürgünde. Ayaz Paşa öldü. Lütfi Paşa vezir-i azam oldu. Artık sırtımız yere gelmez. Hürrem Sultan payitahta geri dönmüş. Söylenenlere göre hünkârımız bizzat gidip getirmişler. Sürgünde kalsaydı şaşardım zaten. Kapudan Paşa'dan haber yok mu? Hünkârımız son vaziyetle alakalı ne buyurmuşlar? Zannediyorum hünkârımız bunu bizzat söylemek istediler size. Bir hafta sonra Perşembe günü Bursa'da olacaklarmış. Sizin de orada olmanızı buyurmuşlar. Hünkârım, Haseki Sultan Camii inşası tahmin ettiğimizden daha yavaş ilerliyor. Vaka inşa edilmiş bazı bölümlerde göçükler oluşmuş. Allah'a çok şükürler olsun ki can kaybı yok hünkârım.
Mimarbaşı Alaaddin Ağa bunu dahi yapamıyorsa o makamı neden işgal ediyor bu Suud Efendi? Hünkârım, kendisi hayli ihtiyarladı. Emrindeki mimarları idare etmekten aciz. Lütfi Paşa, bu işi derhal kabiliyetli bir mimara verin. Bu yıl bitmeden Hürrem Sultan Külliyesi bitecek. Emredersiniz hünkârım. Aslına bakarsanız tavsiye edeceğim biri var. Kendisi daha evvel huzurunuza çıkmış, takdirinizi kazanmıştı. Kimmiş o? Haseki Sinan Ağa hünkârım. Malumunuz Prut Nehri üzerine 10 günde köprü yaparak zaferde büyük katkısı olmuştu. Bu yüzden kendisini mükafatlandırmamı buyurmuştunuz. Ağır nasıl Sinan? İyi akıl ettin paşa. Bundan böyle Hürrem Sultan Külliyesi'nin inşasından Sinan mesuldür. Layığıyla yapacağından şüphem yok hünkârım. Siz de münasip görürseniz külliyenin inşasında mimar başınız olarak hizmet etsin. Münasiptir paşa. Derhal kararımı tebliğ et, vazifesinin başına geçsin. Elbette hünkârım. Malumunuz üzere Bursa'ya ava gidiyorum. Sen de benimle geliyorsun. Şeref duyarım hünkârım. Şehzadem Mustafa'ya da haber yolladım, o da gelecek. Böylelikle orada hep birlikte oluruz. Ne buyurmuşlar hünkârımız? Ava çıkacaklarmış. Benim de kendilerine katılmamı buyurmuşlar. Hürrem boş durmamış belli ki. Aleyhinde çalışmalara başlamış bile. Endişelenmeyin validem. Hünkârımızla arama bir başkasının girmesine karşı değil miydiniz? Bu vesileyle kendisiyle yüz yüze konuşabilirim. Bu hayra alamet değil Mustafa. Orada başına ne geleceği belli değil. Tedbirli olmak lazım. Ne tedbiri validem? Ben babamın yanına gidiyorum. Taşlıcalı. Derhal Lütfü Paşa'ya haber ver. Hünkârımızı yalnız göndermesin. Ya kendisi gitsin ya da Hüsrev Paşa. Bali Bey de olabilir. Sakın ha şehzademi yalnız bırakmasınlar orada. Sultanım sizin içiniz rahat olsun. Ben alakadar olurum. Bali Bey, nezaket gösterip geldiğiniz için size müteşekkirim. Yalnız fazla vaktim yok. Mevzu her neyse bir an evvel konuşalım. Elbette. Malumunuz, savaş yüzünden birçok kaybımız oldu. Bilhassa ticarette ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Akdeniz'in doğusunda yelken dahi açamaz olduk. Vezir-i Azam Lütfü Paşa bizlere hayli öfkeliler ancak devletler arası husumet ebedi değildir. Elbette. Ancak size karşı olan itimadımızı derinden sarstınız. Münasebetlerin eskisi gibi olmayacağı aşikar. Yüce Sultan'ın bizlere karşı öfkesi malum. Müsahibi olarak aramızın düzelmesine vesile olursanız bunun karşılığını misliyle alırsınız Bali Bey. Signor Tommaso. Bu ne cüret? Siz bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Yok yanlış anladınız. Ben sadece sulh için yardım etmenizi istedim. Eğer sulh sağlanırsa ticaret hayatı canlanır. Karşılıklı olarak bunun faydasını görürüz. Osmanlı siyaseti, yüce hünkârımızın mutlak iradesiyle vücut bulur. Savaşa da, sulha da hünkârımız karar verir. Yüce Sultan'ın müsahibi olarak kendileriyle görüşmemi sağlarsanız eğer... Şu an için mümkün görünmüyor. Signor Tommaso, Ah benim sevgili yeğenim, hoş geldin. Sen de katıl bize lütfen. Bali Bey'le tanış. Kendisi padişahın müsahibidir. Malkaçoğlu Bali Bey. Signora Silvia. Siz nasıl? Ne vakit tanıştınız? İtalya seferi esnasında tanıştım kendisiyle.
Signor Giovanni ile olan görüşmemde. Bu ne güzel bir tesadüf. Ne vakittir İstanbul'dasınız Signora? 1-2 hafta oldu henüz. Amcam Signor Tomaso ısrar edince ben de ziyaret etmek istedim. Benim güzel Silvia'm. Ne yazık ki geri dönmek için pek hevesli. Kalması için ikna edemedim. Bence de kalın Signora. Zira İstanbul payitahtı zemindir. Dünyanın en güzel şehridir. Aslında biraz daha kalıp gezmek isterim. Tabii siz de bana eşlik ederseniz. Memnuniyetle. Benim gitmem lazım. Nasıl arzu ederseniz Bali Bey. Konuştuklarımızı düşünmenizi rica ediyorum sizden. Merak etmeyin. Signora Silvia. Seni bana Tanrı gönderdi Silvia. Bali Bey Sultan Süleyman'ın en yakın adamı. Anlaşılan o ki senden hoşlanmış. Burada kalıp görüşmelisin onunla. Eğer bizi desteklemesini sağlarsan büyük bir başarı elde etmiş oluruz. Emin olun. Tekrar görüşeceğiz. Gel. Paşa Hazretleri, payitahttan bir ulak geldi. Rüstem Paşa, haklıymışsın. Veba meselesi hünkârımızın kalbini yumuşattı ve bizzat gelerek beni payitahta götürdü. Şükürler olsun ki aramız düzelmekle kalmayıp eskisinden çok daha iyi oldu. Ancak payitahta döner dönmez öyle şeyler öğrendim ki sevincim kursağımda kaldı. Ayaz Paşa veba yüzünden hakkın rahmetine kavuştu. Muhtemeldir ki bu illetti ona bulaştırdılar. Onun ani vefatı Lütfü Paşa'nın vezir-i azam olmasına sebep oldu.